Merhaba hepinize, iyi akşamlar. Seyba Hikaye Anlatıcılığı Merkezi'nin YouTube kanalına hoş geldiniz. So welcome. Thank you for joining us tonight. I would like to make a small introduction before we start, but welcome. Okay. Tahmin edeceğiniz gibi çok heyecanlıyım. Bunu baştan söyleyeyim öncelikle. Yoldan Gelenler Söyleşi dizisinin ikincisinde Sue Hollingsworth'u ağırlamaktan büyük bir mutluluk duyuyoruz. Sue, Seyba için çok kıymetli hocalardan biri. Ayrıca benim hikaye anlatıcılığı yolculuğumda da çok önemli bir yeri var. Heyecanımın bir kısmı da buradan geliyor. Su'yu kimilerimiz eğitimlerine katıldığında tanıştı, kimilerimiz onunla böyle tanıştı. Kimilerimiz onun kitabını okudu. Hikaye Anlatma Sanatı isminde bir kitabı var, Türkçe'ye çevrilmiş. Ashley Ramsden'le yazdığı. Kimilerimiz onu anlatıları sırasında dinledi. Bazılarımız içinse Su yeni tanıştığı biri olacak bu akşam. Her durumda, her şekilde bu söyleşinin hepimiz için ilham verici bir söyleşi olmasını diliyorum. Nasıl ilerleyeceğiz? Ben birkaç soru hazırladım bizim için. İlk sorumun oldukça doğurgan bir soru olduğunu düşünüyorum bu sohbeti başlatmak üzere. Ben bir soru soracağım ve sonra sorular birbirini takip edecektir diye düşünüyorum. Bir noktada Su bize bir hikaye anlatacak ve ardından soru cevap bölümü olacak. Ayrıca şunu da eklemek isterim ki Su Avrupa'daki en uzun soluklu hikaye anlatıcılığı okullarından birinin kurucusu ve kişisel hikayeleri çalıştığı otobiyografik hikayeler merkezinin de kurucusu kendisi. O yüzden şimdi çok daha fazla uzatmadan ona geçeceğim ama öncelikle arkada teknikte sevgili müzik masalcını Ersin bize yine yardımcı oluyor. Çok teşekkür ederiz ona. Burada sizin göremediğiniz Nazlı YouTube'daki soruları bize taşıyacak. Bir de Nuran bize destek olmak için şu anda burada. Hepsine teşekkür ediyoruz. So, Sue, welcome again. It's so nice to have you here. Rosa, I love this introduction because when you don't speak Turkish, you could have said anything about me and I would not know. You could have created a whole story about me and I wouldn't know. It's great. Yes, I told some things about you that you haven't heard before about yourself. That's great. It's lovely to be with you all. It's lovely to be with you. Thank you. It's so lovely to be with you too, especially nowadays while the whole world is passing through these rough days. This is a very good way of solidarity, the act of solidarity, what you do right now. Thank you so much. You're welcome. So how do you feel? Oh, how do I feel? Well, as you say, it's very strange days. I feel released. That's how I feel. I feel released because we have been closed down here in the UK since December the 19th. And just last weekend, we were able to come out and the first shops are beginning to open and it's spring. So I feel like spring is in my heart today, Rosa. Oh, that's great. That's great. Nice to hear this. Suya nasıl hissettiğini sordum. 2019 Aralık ayından beri onlar evde kapalı haldeler ve ilk kez geçtiğimiz hafta yavaş yavaş açılmalar başlamış. O da işte dükkanlar açılmaya başlamış ve kendini birazcık rahatlamış hissetmeye başladığını ve içinde baharın uyandığını hissetmeye başladığını söyledi. So the spring is waking up in you. Great. Yes. Great. It is. Inside, outside, everywhere is spring at the moment. Great. So I would like to start with this very important question for me. I wonder, I know that you've been traveling at your 20s around the world, meeting people, collecting stories. Beginning from those journeys, from the travels, how did your way come up to storytelling? Oh my gosh, what a fantastic question.
Do you need to translate the question into Turkish, or can I just Uh, answer straight away? I can translate. Maybe you'll have time to think a little bit. I So, didn't know whether you wanted to. it's okay. I will translate the question. Thank you. Su hikayesini biraz bildiğim kadarıyla 20'li yaşlarının başında böyle yaşadığı yeri, işini bırakarak uzun bir yolculuğa çıkmış bir sırt çantasıyla dünyanın pek çok yerini dolaşmış ve yıllarca uzaklarda kalmış, insanlarla tanışmış, hikayeler dinlemiş, hikayeler anlatmış biri. Ben hikaye anlatıcılığı yolculuğunun nasıl başladığını duymak istedim hepimiz adına ondan. So we're ready. Ah, okay. Well, it's true. I did travel a lot in my 20s. I left the UK when I was 22, and I came back not long before I was 28. So I was about 5 years traveling around the world. And, Rosa, I'd always wanted to travel. So even as a small child, I was always reading stories about things that were happening in far away countries. And believe me, when I was small, just the name Istanbul was enough for me to be sent off into some wonderful story in my imagination. And there were other places that did that to me, but Istanbul was one of them. Wow, very Timbuktu. Timbuk. Timbuktu was another one. Great. Let me translate Special name. without losing anything. Eee, Su 22 yaşındayken İngiltere'den ayrılmış ve yaklaşık 5 yılı biraz geçkin 28 yaşındayken yeniden doğduğu ülkeye geri dönmüş ve çocukluğundan itibaren hikayeler, özellikle yolculuklardan bahseden hikayeler onun ilgisini çok çekmiş ve İstanbul adı da onu çok çağıran, çocukluğunda duyduğunda çok çağıran isimlerden biriymiş. Eee, Sonuçta hikâyesinin bizimle buluşmuş olması benim için mutluluk verici ve mesela Timbuktu dedi. Çok şey, ilham vaat eden isimlerdi benim için dedi. Please. But I never thought that I would ever see any of these places because I didn't come from that kind of family, Rosa. We Hı were a hı. very small family living in a very small house in a small street in a Hı hı. huge big city, Hı hı. and none of us traveled. Hı hı. Ben küçük bir ailede, küçük bir evde, küçük bir sokağın içerisinde, büyük bir şehrin içerisinde yaşıyordum ve bu yolculukların, hayalini kurduğum yolculukların gerçekleşeceğini hiç düşünmüyordum. Çünkü aramızdan hiçbirimiz daha önce yolculuk etmemiştik. And in those days, we're talking quite a long time ago when I was 21, 22, there was, of course, no internet, no Wi-Fi, no mobile phones, no nothing. So if you left the country and traveled, no one would know where you were. Wow, evet. Ve o zamanlar böyle kolaylıkla internetin, telefonun olduğu, birbirimize kolaylıkla ulaşabildiğimiz zamanlar değildi. Bir kere ülkeden çıktığın anda artık yoktun. Ulaşman çok zordu. And I found this to be one of the most freeing things about traveling in my 20s, that nobody knew who I was and nobody knew where I was either. Ah, çok güzel. Evet. Yani 20'li yaşlarımda yola çıktığımda benim için bu çok özgürleştirici bir şeydi dedi Su. Çünkü kimse nerede olduğumu bilmiyordu ve kimse gerçekten kim olduğumu da bilmiyordu. And I think, although this was a long time before I even knew about anything called storytelling, one of my first experiments, I think, in storytelling was sometimes when I would traveling, I would make up new identities for myself. Wow, great. Daha hikaye anlatıcılığın ne olduğunu bile bilmeden 20'li yaşlarımda yolculuklarım başladığında hikaye anlatıcılığı yolculuğum da başlamış aslında. Çünkü yeni kimlikler üretiyordum bazen dedi. So I would cross a border from one country to the other, and I would leave my name behind maybe for a time, and I would take another name. I would pretend I was someone else. I would have a different past, brought up in a different place. Maybe I was a different age, and I would play with that for a week or two, and then I would be moving on somewhere else, and I would change it again.
Bazen bir sınırdan bir sınıra geçerken ismimi değiştiriyordum, hikâyemi değiştiriyordum, geldiğim yolu değiştiriyordum ve 1 haftalığına, 2 haftalığına bu yeni ismimle, yeni hikâyemle var oluyordum, dedi. And I think this was a very playful thing for me to be doing in my 20s. 20'lerimde yapmaktan çok hoşlandığım oyunbaz şeylerden biriydi bu. But the other thing is, of course, that when you're traveling around all the time, you're spending a lot of time on boats and trains and hitching by the side of the road, buses, you're spending a lot of time actually moving around in the company of strangers. Hı hı. Böyle, yolculuklar sırasında tabii çok fazla taşıt kullanıyorsun. Farklı farklı taşıtlar, gemiler, trenler, otostop çekmek ve pek çoğunda insanlarla, yeni, insanlarla, yabancılarla tanışma fırsatın oluyor. And I very much enjoy talking to people when I'm traveling. And I certainly did when I was in my 20s. And I enjoyed listening. And I realized as people talked to me that they had a lot of stories to tell. Oh my goodness, such amazing stories. And some people were better storytellers than others. Bütün bu yolculuklar sırasında, insanların hikâyelerini dinlemek, insanlarla konuşmak ama özellikle hikâyelerini dinlemek çok hoşuma gidiyordu ve, fark ettim ki bazı insanlar gerçekten iyi hikâye anlatıcıları bu dinlediğim insanlar arasında. And some people shared stories from their cultures with me. I remember when I was traveling on the continent of Africa, people would often just tell a story from their tribal background or from their area. And it was really, yeah, my first introduction to traditional stories because I had never really been exposed to them before. I had only ever read authored stories in books at home. Hı hı. Özellikle, Afrika'da dolaştığım zamanlarda insanların kendi kültürlerine, kendi kabilelerine dair anlattıkları hikâyeler çok çok ilgimi çekti. Böyle hikâyeleri, böyle geleneksel hikâyeleri daha önce duymamıştım, dedi. But when I look back, I think that the most important thing about those 5 years, in terms of what I do now and how the kind of person I've turned into, is that it helped me develop my curiosity. Hı hı. Hı hı. Şimdi dönüp o yolculuklarda geçirdiğim 5 yılın bugünüme ne kattığını, düşündüğümde, merakımı güçlendirdiğini, geliştirdiğini fark ediyorum. Because when you don't understand a language and you don't understand a culture and you have no idea what's going on around you, and even when you order something to eat in a cafe, you have no idea what food is going to Hı come. I mean, hı. really, I had no idea about anything. Then you can either be scared and afraid of it, Hı hı. or you can be curious about it. Hı hı. Well, I wonder what I'll get to eat now if I choose this thing from the menu. Çünkü dilini hiç bilmediğin, tek kelime bile bilmediğin bir ülkede bazen yemek sipariş ederken bile, ne yiyeceğini, az sonra sipariş ettiğin yemeğin nasıl bir şey olarak geleceğini bile bilemiyorsun. Bu bir yanıyla aslında içimde bir korku uyandırabilecekken benim içimde, yani Su'nun içerisinde merakı uyandırmış. And I think this curiosity became very useful, Rosa, Hı hı. when much, much later on in my life, around the age of 36, Hı hı. when I uh, met stories and storytelling in the way that we all know, everyone listening, Hı hı. because the curiosity which I had about the world, I was now able to channel into the stories. And I really met the stories like another person, like a relationship where I wanted to get to know the stories. Hı hı. İşte o zamanlarda içinde gelişen o merakın, 36 yaşına geldiğinde ve şu anda bizim bildiğimiz anlamda hikâye anlatıcılığıyla tanıştığında gerçekten işe yaradığını söyledi. Çünkü, hikâyeleri de tıpkı yeni tanışacağı birer insan, birer varlık gibi davranarak onlar hakkında, öğrenmek istediklerini, merak ettiklerini canlı tutmasını sağladığını söyledi.
But I guess, like in many stories, uh, the the person, the hero or the heroine, the center of the story, often has to go on a long and winding path to get to where they're going. Actually, my 5 years traveling around the world, it developed my curiosity, it developed my love of people, but it didn't bring me directly to storytelling yet. Hı hı, hı hı. Bütün masallarda, hikâyelerde olduğu gibi kadın ya da erkek kahraman, en nihayetinde varacağı noktaya gelmeden önce böyle dolambaçlı uzun yollardan geçerler ve en nihayetinde hedeflerine ulaşırlar, amaçlarına ulaşırlar. Benim o sırada uyanan merakım, hemen döndüğümde 28 yaşımda, hikâye anlatıcılığına doğrudan yönlendirilmedi. And that's one of the things I love about stories and about life because they're both the same. They're all long journeys, where there's many turnings off to the side, Hı hı. but you're still going on a journey. And I love that feeling because when I'm working with a story, it's like going on a journey. So I can travel without leaving my seat. Hı hı. Great. So, yani hikâyeler ve hayat arasında böyle bir, denklik, benzeşme görüyorum dedi. Yani hayatta tıpkı hani yol birdenbire bulunamayacağı gibi hikâyelerde de yol birdenbire bulunamıyor. Bunu söyledi. Mm, Hımm. mm. Would you like me to say something about what happened when I stopped traveling, or how I Yes. got to how I discovered stories and storytelling? Would you like me to fill in that little gap? Yes, please, please and let me translate. Su bana şey sordu, peki şimdi o boşluğu nasıl doldurdum? Yani 28 yaşında dönmüştüm ama 36 yaşında hikâye anlatıcılığına başladığını bizim bildiğimiz anlamda söyledi. O aradaki boşluğu doldurmamı ister misin dedi. Ben de elbette isterim dedim hepimiz adına. Please. So, so after 5 years of traveling all over the world, Hı hı. um, I got very fed up with one thing. What's that? You have to translate first. Haha. Oh, I'm curious about it. 5 yıl boyunca, etrafta dolaştıktan sonra artık bir şeyden, yani bir şeye doymuştum, bir şeyden gına gelmişti dedi. Ben de "Nedir o?" dedim. "Beklemen gerekiyor." dedi. Evet, yes. And the one thing was, I got very fed up of being poor. A! Karnının doyduğu şey artık, yoksul olmak, yani uzun süredir yoksul olmakmış. Because the less money you spend, the more time you can spend traveling. You know how it goes, and so you're always looking to save money. And I got so fed up of just not having very much money. Hı hı. Bütün parasını yolculuklarda geçireceği zamana ayırdığı ve kalan, eline geçen her parayı buna ayırdığı için tabii ki gezecek zamanı da çok olmuş ama artık o yolculukların sonunda, eee, yoksul olmaktan ya da yeterince parasının olmamasından, karnı doymuşluğunun. So it was a bit like one of those stories where you get a beggar and then they suddenly find themselves in the royal palace or something like that. Because I decided that I wanted to make a big change in my life and I Hı wanted hı. to come back to the UK and I wanted to get rich. Wow! İşte o zaman yolculukları bir son verip, İngiltere'ye dönmeye karar verdiği zaman, bir niyette bulunmuş, yani bir karar vermiş. O da zengin olacağım demiş kendi kendine. And more than anything, I wanted a home because I hadn't had a home for 5 years. Her şeyden çok bir eve ihtiyacım vardı. Bir ev istiyordum çünkü 5 yıldır evim yoktu. And so when I came back to the UK, I looked around at everything and I decided that I would make the most money in the quickest possible time by going into business. Hı hı. Ve, döndüğümde, bir düşündüm, en kısa sürede en çok parayı nasıl kazanabilirim diye. Böylece iş dünyasında çalışmaya başladım. Oraya girdim. And by now it was the middle of the 80s and the computer industry was growing. And I thought, this is a great place. I will go and find out about computers and I will make myself the home that I want. I will buy it for myself.
80'lerin ortasıydı ve bilgisayar endüstrisi o sıralarda gelişmeye başlamıştı ve ben de dedim ki neden olmasın dedim, yani burası gelişen bir alan, bu işe gireceğim ve kendi evimi buradan alacağım kendi başıma. And when I look back, you would think that it would be a dead end to get to storytelling through going into business, but actually it was not a dead end for me. Hı hı. Yani sanki böyle hikaye anlatıcılığı iş yaşantısının içerisinde böyle sıkışıp kalmış ve daha ilerleyecek bir yol bulamayacak bir yere girmiş diye düşünebiliriz. Ancak hiç de böyle olmadı, dedi Su. Because I was very successful and I made all the money that I wanted. And just like in every story, there was a price to be paid for that. Hı hı. Evet, ben de işe girdim. O parayı kazandım, ihtiyacım olan parayı kazandım ama bunun karşılığında bazı şeylerden de vazgeçmek ya da karşılığında bir şeyler ödemek zorunda kaldım. And I suppose the easiest way to describe the price I paid for those years was that you could say I lost myself, or I lost my soul. I lost my soul. I lost a lot of what was very important to me about me. Hı hı. Orada ödediğim bedel ne diye söylemem gerekirse belki de benim kendimi kaybettim ya da ruhumu kaybettim ya da benim için önemli olan değerleri yitirmiştim. And just like in a traditional story, you know, when somebody gets right to the bottom, Hı hı. right to the darkest possible time, then something happens, Hı hı. and boom, they're free or they're in a new life again. And that also happened to me. Hı hı. Tıpkı bir hikâyede, masalda karşımıza çıkabileceği gibi kahraman ne kadar, diplere çökerse o dipte, en dipte birdenbire karşısına bir şey çıkar ve o andan itibaren hikâye değişir. Because I got a ticket to the very first, I got given as a present a ticket to the very first storytelling festival in Britain, Hı hı. which was in 1994, and it's in fact about 7 miles down the road from where I'm sitting now. I've just Hımm. moved back to the place where I first met Story, actually. Oh, great. İşte o zamanlarda 1994 yılında kendisine, yapılacak ilk hikâye anlatıcılığı festivali için bir bilet hediye edilmiş ve şu anda yaşadığı yerden sadece 7 mil uzaktaymış, festivalin düzenlendiği yer. Şu anda hikâye anlatıcılığına başladığım yere yeniden döndüm diyor. And that weekend storytelling festival just took me to another world, Rosa. I was looking at those storytellers on the stage, and they were like gods and goddesses to me. A! O hafta sonu, hikâye anlatıcılığı festivalinde geçirdiğim hafta sonu benim için, çok etkileyiciydi. Sahnede izlediğim hikâye anlatıcıları benim için tıpkı tanrı ya da tanrıçalar gibilerdi. I lost hours and hours and hours just sitting with my mouth open, like this, listening Öyle to them. ağzım açık saatlerce onları dinledim. Kendimi yitirdim adeta onları dinlerken. And the strange thing was that I was very used to talking to big groups of people in business, Hı but hı. I could see that they were doing something different. They were taking me somewhere in my imagination. I was seeing things, and I was so curious about how they did that. Hı hı. İş yaşantısı içerisinde çok kalabalıklar içerisinde konuşmaya açıktım, alışkındım. Ancak, bu hikâye anlatıcılarının başka bir şey yaptığını fark ettim. Onlar anlattıkları hikâyelerle beni alıp başka bir yerlere götürdüler ve nasıl yaptıklarını merak ettim. Kesin bir şey yapıyorlardı. And on the last day, on the Sunday, just as I was leaving, I'd packed up my tent. It was a camping festival. I packed up my A! tent, put everything in the car, and in the last possible moment, I found a pamphlet, a brochure, Hı hı. advertising a full-time 13 weeks storytelling course. Wow! Pazar akşamı bu arada hikâye anlatıcılığı festivali, böyle, insanların çadırlarıyla gittikleri, kamp kurdukları bir festivalmiş.
Pazar akşamı son anda eşyalarını toplamış, arabasına yerleştirmişken bir broşür bulmuş. Broşürde 13 haftalık tam zamanlı bir hikaye anlatıcılığı kursunun ilanı varmış. And I don't know if you've had this happen to you, Rosa, or if anyone else listening has had it, but as soon as I read it, my heart just went boom, 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 boom. It started beating really fast. And I knew that I wanted this more than anything. I really wanted to be on that course. I really wanted to spend 13 weeks with story. And I didn't have a clue even really what story was. I just knew I really needed it. Great. Bilmiyorum dedi, sana hiç oldu mu ya da dinleyenlere oldu mu? Mutlaka olmuştur. O broşüre baktığım anda kalbim güm güm çarpmaya başladı ve biliyordum dedi. Biliyordum o 13 haftalık kursa mutlaka gitmeliydim dedi. And so the next morning, I found the number on the brochure. I got the very last place on the course. I gave up my job and all my, bright, shiny, expensive life. And I went off for 3 months to study storytelling. And it was a marvelous time. Great. Ertesi gün broşürdeki numarayı aradım ve kalan son yere kaydımı yaptırdım. Ve parıltılı, zengin hayatımı bir kenara bırakarak, geride bırakarak bu 13 haftalık kursa başladım. Later on, I found out that this was the very first storytelling course of its kind running anywhere in Europe, and by chance I had gone onto it. I mean, I just didn't know anything, Rosa. I was completely innocent. Bu sırada yani hiçbir şey bilmediğim, bütünüyle bu konuda saf, masum olduğum için o sıralarda olup biten böylesi bir atölye çalışması olmadığını öğrendim. Sanırım doğru çevirdim ama önemli bir şeyi kaçırmadım diye düşünüyorum. And when I finished the 13 weeks course, which was a wonderful experience for me, I was asked to stay on. I got a job actually at the college where the course was held, and I ended up spending the next 21 years working at that place. And in 1998, I started teaching on the very course that I had received just 4 years earlier. And I think actually, even though I told so many stories from 1994 to 1998, and I really thought that I was gaining a lot of experience, it was teaching storytelling that really helped me understand my art. Great. İşte o 13 haftalık kursun sonunda, kursu tamamladığında kursun düzenlendiği kolejde, üniversitede çalışmaya başlamış ve bir süre sonra, o kurstan tam 4 yıl sonra hikaye anlatıcılığını öğreten biri haline dönüşmüş, dersler vermeye başlamış ve belki de hikaye anlatıcılığını, mesleğimi, sanatımı anlamamın en önemli yolu, bana en çok öğreten yanı eğitmenlik yapmamdı dedi. So may I ask a question? Because this is, if it won't bother you. No, of course not. I'm really happy if you ask questions. Okay, so my question is about teaching storytelling. So what's the meaning of, I know that you've been teaching, çünkü 21 yıl boyunca orada çalışmaya devam etmiş ve eğitmenlik yapmış. So bir yandan da hikayeler anlatmış. So you are teaching storytelling for years, for many years. What's the meaning of teaching storytelling to the people, like helping them to find their voice in storytelling? And Oh my God. I would like to add something. Yeah. This is kind of I believe this is going to give an inspiration for us, because nowadays storytelling is a kind of value which is rising in Turkey too. And any suggestions for the people who want to develop themselves in storytelling, teaching storytelling?
I will translate. So Eee, yes, translate and then also just let me know hı hı. if what you're asking for is what I think teaching storytelling really is, Hı. or are you giving me asking me for some practical tips about how to be a better storytelling teacher? No, I'm not sure which one you're. how does it makes you feel teaching people storytelling? Not the practical tips, but Yeah, the maybe the best parts that gives you inspiration about your. sure. Yeah. Okay. Ben hazırladığım bir soru vardı. Hazır burada onun eğitmenliğine gelmişken bunu sormak istedim. Yani bugünlerde Türkiye'de hikaye anlatıcılığı çok yükselen bir değer. Dünyanın her yerinde olduğu gibi ve pek çok eğitim var. Hikaye anlatıcılığı eğitmeni olan pek çok insan var ve herkes kendi yolunu çok güzel biçimde adımlıyor. Su'nun bu eğitmenlik konusunda kendi hayatındaki yerini merak ettim. Birazcık daha açmasını. Ve ek olarak hani özellikle onu ilhamla dolduran yanlarını merak ettim eğitmenliğin. So I think I'm going to give you a storytelling answer. In other words, it's going to be quite a long answer. Bir hikaye anlatıcılığı cevabı vereceğim dedi. Yani uzun bir cevap olacak. Yes, I'm ready. Let me So, think about it. yeah, first of all, I think my understanding of storytelling or a storyteller, Hı hı, in the past, the storytellers were the ones who carried the history and the tradition of people. hı hı, And they traveled from village to village and carried the stories with them. hı hı. Benim anlayışıma göre, yani hikâye anlatıcılığını ya da anlatıcı olmayı tarif etmeye başladı. Geçmişte hikâye anlatıcıları köyden köye, şehirden şehire dolaşarak, hikâyeleri taşıyan insanlardı, dedi. And in a tribal society, you would have a storyteller would be quite a important person, along with the chief maybe and the healer Hı and the hı. shaman. Hı hı. You would have the storyteller, and in some cultures, the poet as well. Hı hı. Kabile toplumlarında hikâye anlatıcısı çok önemli bir figürdü. Tıpkı kabilenin şefi, şamanı, ya da, şamanı gibi hikâye anlatıcısıyla önemliydi ve bazı kabilelerde şair de aynı öneme sahipti. And because the storyteller knew the stories, then they were the ones who helped remind the people who they were, Hı hı. where they came from, Hı hı. and who they were, their connection to the gods and goddesses through the mythology of the peoples, and all their history. They helped remind them who they were. Hı hı. Hikâye anlatıcıları, içinde bulundukları topluluklara kim olduklarını hatırlatıyorlardı, anlatıyorlardı. Nasıl bir, altyapıdan geldiklerini, atalarını, doğayla olan, tanrılarla olan bağlarını anlatıyorlardı onlara And hikâyeler I think aracılığıyla. it's still, oh, sorry, I'm Rosie. I sorry, think it's sorry. still the I think it's still the same today. I think the job of a storyteller is to help remind us who we are. Hı And hı. these days, of course, it's possibly to remind us not just of our tribal stories, but to remind us of who we are as human beings, in as humanity. Hı hı. Bugün de hikâye anlatıcılarının benzer bir sorumluluk taşıdıklarını ya da benzer bir şekilde, içinde bulundukları toplumlarda yer aldıklarını düşünüyorum. Burada, aslında hikâye anlatıcıları, bugünkü hikâye anlatıcıları bize insanlığımızı, insan olmayı anlatıyorlar. So, if you think of this is what a storyteller could be, Hı and in some cases, that's what I try to be, hı. Hı a person who helps remind people of their humanity and who they are, then it's a very interesting question about how to train people hı. Hı. to help other people to remember who they are. Hı hı. Evet, yani hikâye anlatıcılığının insanlara kim olduklarını hatırlatan, onlara insanlığı hatırlatan
biri olduğunu, bir meslek olduğunu söyledim. Buradan da enteresan bir şey açılıyor. İnsanlara hikâye anlatıcılığı eğitimi verirken aslında onlara kendilerini anlatmak, kendilerinin kim olduğunu hatırlatmak gibi enteresan bir, alan açılıyor. So, of course, it's really important as a teacher to be able to help people find their voice, Hı hı. to help people learn the skills of a storyteller, to help them be able to be with an audience, be with a group of people, and be connected to them all the time. Of course, it's important, all those things. Hı hı. İnsanların kendi sesini bulmalarına yardımcı olmak, onlara hikâye anlatıcılığının tekniklerini taşımak ve topluluğun karşısında, hikâye anlatmanın, inceliklerini paylaşmak, evet, bunlar bir parçası bu işin. But I think the most important thing when I'm thinking about a storytelling teacher Hı hı. is that that person has a fundamental, I mean, absolutely fundamental respect Hı hı. for the uniqueness Hı hı. of the person who's standing in front of them, that no one else is going to be quite like them, and that there will be people in the world who will need this person, in Hı hı. order to find their way. Hı hı. Hı hı. Burada galiba belki de en önemli şey, karşılarındaki kişinin, yani eğitmen sorumluluğunda olan kişinin karşısındaki kişilerin biricikliğine saygı duyması ve dünyanın bir yerinde bu karşısındaki insanın anlatacağı hikâyeye ya da o insana ihtiyacı olan insanların olduğunu hatırlamak galiba bir anlatıcılık eğitmeninin, hatırlaması gereken en önemli şey diye düşünüyorum. So I guess the most important thing is this respect for the story, Hı hı. respect for the individual, respect for the art Hı that we're hı. carrying, and respect for the tradition that we're part of as well. Bireye, yaptığımız sanata, sonra o bireyin hikâyesine ve aynı zamanda içinde parçası olduğumuz topluluğa saygı duymak. And Rosa, what the most extraordinary thing is, all that experience that I had when I was traveling about meeting people from different cultures Hı and hı. different religions Hı hı. and different backgrounds, people who were totally different from me in every way possible, has very much helped me now when I'm working with people, because I work internationally with people. Um, and so, hang on, let you translate that bit first. Okay, okay. Ya, bütün o yıllar boyunca, dolaşırken, karşılaştığım insanlar, tanıştığım insanlar benden bütünüyle farklılardı. Benim için bütünüyle yabancılardı ve daha sonra bir hikâye anlatıcısı, eğitmeni olduğumda yine bir araya geldiğim insanlar, benden bütünüyle farklı, uluslararası, farklı ülkelerden gelen insanlardı ve bu bana yardımcı oldu geçmişteki deneyim. So all that experience that I had, living in countries with different religions, Hı hı. living with people of different color and background, and all kinds of things that you can imagine, I find these things in the stories, and I find them also in the people who come to work with me. Hı hı. And it's wonderful, because in my 20s I had to go out into the world, Hı and hı. now it feels like the world is coming towards me through the stories and the people. Great. Bu eğitimler sırasında tabii ki farklı dinlerden, yolculuklar da öyle, farklı dinlerden, farklı kültürlerden insanlarla bir araya geldim, ve gelmeye de devam ediyorum. Çok enteresan dedi. Gençliğimde, yani 20'lerinde dünyaya açılırken hikâyelerle buluşmak için, insanlarla buluşmak için şimdi dünya bana geliyormuş gibi hissediyorum hikâyeler aracılığıyla dedi. That's a very good, I don't know how to say it, but like the world is coming to you by the help of with the help of the stories, Yes, people's stories. Yeah. yes, people's stories, the personal stories that they come with, Mhm. which sometimes really
it really helps that I have a knowledge of maybe their particular religious background or the history of their country, or the fact that I know even what a particular, for example, fruit Hı is hı. like that they're trying to describe, you know, in their story. It sometimes really helps me. Evet, farklı kültürlerden, farklı altyapılardan gelen insanlarla birlikte bu hayatına katılan zenginlik, onların tarif ettikleri, ona, büyük zenginlik katıyor diyebilirim kabaca. Mm. Hı hı. You know, there's one other thing I could say, maybe, Rosa, Evet. Hı hı. about this whole thing, that's important, is to let people who want to be storytellers, who want to learn this, know that it's going to take time, Hı and hı. that's good. Hı hı. It's really good Hı that it's a long, slow process, hı. and you can enjoy stories and storytelling throughout your whole life. And the older you get, probably the better you're going to get. Great, thank you so much. Bir şey daha eklemek istedi bu konuyla bağlantılı olarak hikaye anlatıcısı olmak isteyen insanlara bilin ki bu zaman alacak. Düşündüğümüzden belki de çok zaman alacak ve hayat boyu süren bir şey. Aynı zamanda yaşlandıkça e, daha da iyi anlatmaya ya da daha da yaş aldıkça ve buna emek harcadıkça daha da iyi bir anlatıcı olma yolunda ilerlemek gibi bir şey de var. Yani bugünlerde biz herhalde her şeyin ben en azından mesela öyleyim çok daha çabuk olmasını istiyoruz. This is very strange. So the whole world is asking for us to be quick, do things at that moment, to be ready for everything, to get prepared, everything quite perfect. But the storytelling needs time, and the life needs time and Yes, patience. absolutely. Hı hı. Evet, Mm. ben özellikle kendimde de deneyimliyorum, bilmiyorum siz de deneyimliyor musunuz ama dünya her an hazır olmaya, her şey için böyle mükemmel derecede iyi hazırlanmış olmaya ve hemen yapmamıza çağırıyor bizi. Ancak bir yandan hikaye anlatıcılığının zamana ve sabra ihtiyacı var. Hayatın zamana ve sabra ihtiyacı olduğu gibi dedim. And Rosa, I just wanted to say, I think that the way that we work with time in the world Hı hı. is almost like the enemy of storytelling. Evet. And Hı it's hı. quite a strong thing to say that, but Hı hı. you know, clock time, Hı hı. chronos, if we were looking at the Greek mythology, the god of time, Hı hı. chronology, Hı hı. clock time, Hı hı. it doesn't really it doesn't really come into the experience of storytelling. Of course, we have to, if we're told we're booked to tell a 15-minute story, then we have to tell a Hı 15-minute hı. story. We have to live in this world Hı of hı. chronos time. But it's not the most important thing about story, because a story can take us somewhere else. And in a few moments, we can live another lifetime when we're listening to a story. Yes, you are right. Dünyada yaşadığımız zamana dair bir şey söyledi. Yani bu kronolojik zaman, Kronos, Yunan tanrının zamanı, saat zamanı. Yani aslında hikaye anlatıcılığına iyi gelen bir şey değil. Elbette biz bir hikaye anlatacağımız zaman onun 15 dakika sürmesi gibi bir gerekliliğe uyum sağlarız ve onu orada olup anlatmak üzere kendimizi hazırlarız. Ama hikaye anlatıcılığının temelde bu zaman besleyen bir şey değil dedi. Mm. Thank you. Thank you. So I asked my question and changed the direction of our conversation a little bit. So you were there for 21 years at that school teaching storytelling people coming from all over the world. And would you like to carry on the rest of the story? You mean until now? What happened next? So what happened next? What happened next? I'm like a curious child. Of course, if you would like to tell some parts, and especially the part which has carried you to the personal stories. Mm. Okay, let me translate the question.
Biliyorsunuz biz böyle bir hat üstünden ilerliyorduk takip ettiyseniz. Eğitmenlik meselesine girince ben de hazırlamış olduğum soruyu Su'ya yönelttim. Konuşmamızın yönü değişti. Şimdi tekrar kaldığımız yere gidelim dedim Su'ya. 21 yıl boyunca o okulda eğitmenlik yaptıktan sonra her şey nasıl gelişti ve özellikle kişisel hikayeler anlatmaya nasıl geldiğini merak ediyorum. I'm ready. You're ready. Okay, we're ready to go. Well, I think it was 2003, I saw a storytelling performance in the UK, which was totally different from anything I'd ever seen before. It was a woman, a very well-known UK storyteller, very good, well-known UK storyteller, whose name is Sally Pom Clayton. Sally Pom Clayton. Hı hı. Evet, 2003 yılında İngiltere'de bir hikaye anlatısı sırasında gene bir festival galiba kaçırmış olabilirim bunu. Bir hikayeye denk geldim, bir hikaye anlatıcısına. Adını az önce unutmamak için tekrar ettim, şimdi hatırlayamayacağım. O hikaye anlatıcısı daha önce hiç dinlemediğim biçimde bir hikaye anlatıyordu. And her storytelling performance, the title of it was called Becoming Virgin. Hı hı. Anlattığı hikaye, bu arada Nazlı yardım etti. Sally Pom Clayton'ın anlattığı hikaye bakire olmak ya da evet bakire olmak diye çevirebilirim. Başlığı buymuş yaptığı anlatının. You know, which is a title which doesn't really make sense in English. I don't know if it makes sense in Turkish, because how can you become virgin? You either are virgin or you're not virgin. Aslında belki de İngilizce'de bunun tam karşılığı yok. Ben de Türkçe'ye doğru çevirmediğimi şu anda fark ediyorum. Becoming a virgin, yani aslında çevirince vermeye çalıştığı anlamla bakireleşmek. Bakireleşemezsin ki, ya bakire doğarsın ya da hani ya bakiresindir ya da değilsindir. Bakire doğabilirsin tabii ki de. Gibi böyle bir dilde zaten şaşırtıcı geliyor. Me translating becoming a virgin into Turkish. Yeah, I Bakireleşmek. can't imagine. So Hakikaten öyle. I was really interested in this title, and I went to see her performance, and I was just transported somewhere else, because it was the first time I ever saw a professional storyteller on stage telling something of her own life. Hmm. Evet, o gün onu dinlerken hayatımda ilk kez bambaşka bir yere taşındım. Çünkü ilk kez kendi hayatından bir hikaye anlatan anlatıcıyı dinliyordum. Bir kadın anlatıcı bu. So she told a Russian fairy tale in parts, and in between, she told the story of being a teenager and a young woman and Hı hı. falling in love, or actually not falling in love, Hı hı. and but losing her virginity. And it was wrapped around this traditional story in a very, very beautiful way. Hı hı. Sally o gün bir şey anlatmış, Rus halk masalı anlatmış ve masalı bazı bölümlerinde kendi kişisel hikayesini serpiştirmiş araya ve iki hikaye birbirine dokunmuş gibi, geleneksel hikaye ve kişisel hikaye. Sally'nin kendi hikayesinde de anlattığı işte bir kız çocuğu olmak, bir genç kızı olmak, aşık olmak dedi. Hayır, aşık olmak değil dedi. Aslında bekaretini yitirmek diye çevirdi. Bu iki hikaye birbirine dokunmuş. So when I heard this performance, I was on fire, and I thought, my God, personal stories, life stories. I have never ever told a story from my life in a professional way. Hı hı. Bu performansı izler izlemez adeta içime ateş düşmüştü ve dedim ki Tanrım, ben hiçbir zaman böyle bir şey görmemiştim. Hiçbir zaman kişisel bir hikayemi sahne üstünde anlatmamıştım dedim. Çok etkilenmiş. And immediately I got very curious. What works and what doesn't work when you're telling a personal story? Hı. Ve bir yanda tabii ki merak etmeye başladım. Bir kişisel hikaye anlatırken ne işler, ne işlemez?
Merak ediyordum And so I started experimenting ve ben de deneylere başladım. and I started telling some stories from my life. And when I look back, I can see that at the beginning, I didn't tell them very well. Sonra kendi hayatımdan hikayeler anlatmaya başladım. Onları denemeye başladım. Şimdi dönüp baktığımda görüyorum ki pek de iyi anlatmadıklarım varmış. But I got better. Ama zaman içerisinde iyileştim. For sure, Sue. Yeah, I got better. And not only did I get better, but I was able to observe what I was doing to see how I could then later on start to teach other people. And I think probably it took me about, oh, at least 5 years of work between 2003, 2008. Hı hı. That's really when I was learning Hı hı. what worked and what didn't and why. Hı hı. Okay. Bu kendi hikayelerini anlatmaya başlamış. Başlarda iyi değilmiş ama daha sonra devam etmiş ve gittikçe kendini daha iyi hissetmeye başlamış ve öyle bir yere gelmiş ki kendini anlatırken hani kendisini gözlemleyebilecek ve kendine geri bildirim yapacak. Hani neyin işlediği, neyin işlemediğini ayırt edebilecek bir gözlem mesafesine çekilebilmeye başlamış ve birileriyle bu kişisel hikâyelerini anlatmak üzere çalışmaya başlamasına kadar arada 5 yıl gibi bir zaman var. And if you're thinking, well, 5 years is a long time to be practicing and trying to find out what's going on, as I told you, storytelling takes Evet, time. evet, evet. Yani bir şeyi öğretmeye başlamak için 5 yıl gibi bir zamanın çok uzun olduğunu düşünüyorsanız, dediğim gibi hikâye anlatıcılığının zamana ihtiyacı vardır. Mm. But eventually, some light dawned, Tam and I started teaching. Hı hı. Um, I started teaching people in a very simple way how to um, tell the stories that they wanted to tell from their life in a way that would serve the listeners. Hı So, hı. not just serve the teller, Hı hı. because that's a problem. You can sometimes see that, but to Hı hı. serve the listeners. Hı hı. Ve, hareket etmek için çok basit bir yol bularak, ilerlemeye başladım. İnsanlara kendi hikâyelerini anlatmalarında yardımcı olurken. Orada da, temel aldığım şey tabii ki insanların hikâyeleri anlatmaları ancak bir yandan da, ve özellikle dinleyicilere anlatmaları. Yani dinleyicileri de düşünen, bir yapı kurmaya gayret ettim. Along the way, I had another 6 years traveling around. So in my 50s, I also did what I did in my 20s, and I, left Hı hı. everything and Hı hı. went traveling around the world from, I don't know, when was it? It was, just a minute, it was 2012 to 2018. So again, I was out in the world, which seems to be a very important thing for me, Rosa. I was out in Hı the hı. world traveling around at the time when I was really um, learning how to do this Hı hı. personal storytelling work. Hı hı. Evet ve sonra yine böyle bir 50'lerinde her şeyi bırakıp bu sefer de insanlara kişisel hayat hikâyelerini anlatmaları, yani hikâyeleştirmeleri için yollara düştüğü yine bir 5 yıllık bir zaman var anladığım kadarıyla dünyanın pek çok yerinde. And eventually that Oh, work grew. That work grew and grew, and I knew that this was my work. This was I'd found at last, after 21 years of storytelling, I had actually found what appeared to be my work. And so I decided that I would step out and leave the place, the School of Storytelling that I've been working at for 21 years. And I can tell you that was a very, very frightening experience, actually. I was pretty terrified about leaving the security and yeah, the security and everybody knew me in connection with the School of Storytelling, and yeah, it was a pretty difficult decision. It was not an easy decision to do that. Hı hı. Evet. Sonra
Bu kişisel hikâyelerde ilerlemeye başladıkça fark ettim ki aslında hayatta yapmak istediğim şey buydu. 21 yılın ardından gerçekten ne yapmak istediğimi bulmuştum ve o zamandan sonra, çalıştığım okuldan ayrılmaya karar verdim. "Ayrıldım." dedi. Bu bir yandan, beni güvensiz hissetmeme sebep olan bir şeydi. Yani kendimi güvende hissetmeme engel olan bir şeydi bu ayrılık fikri. Bir yanıyla insanlar beni hep okulla bağlantılı olarak tanımışlardı ama yine de bu yolculuğa çıkmış Su. And in fact, Rosa, I've just realised that I've just realised that around the time that I was thinking of making this decision, so at around about 6 years ago, Hı hı. I left in 2016. Hı hı. Uh, Perhaps there's a little story that I could tell you that was useful to me at that time. Okay, great. Would you be Eee, up for? Is that okay? Would you be up for a story? yes, I'm ready. Hı hı. Dinleyicilerimiz de I'm sure our followers are ready for a story 'cause they know that you are going to tell a story. Ah, Evet, 2016 yılına kadar okulla olan bağlantısı sürmüş ve bundan 6 yıl önce aslında okuldan ayrılmış ve o zaman, ona çok yardımcı olan bir hikâye varmış. Şimdi o hikâyeyi anlatacak bize Su. mhm. So as I said, I was full of fear at the thought of leaving the School of Storytelling and going out on my own into the world and feeling very alone in that process, actually. Hikâye anlatıcılığı okulundan ayrılmak, yalnız başıma yeniden yola çıkmak, yeniden tek başıma olmak, benim için aslında korkutucu, kendimi güvensiz hissettiğim bir süreçti söylediğim gibi dedi. And during this time, I was working in Cape Town for 2 months with my colleague Ashley Ramsden, who is the co-author of The Storyteller's Way. Hı hı. Tam bu sıralarda Cape Town'da, Güney Afrika'da, hikâye anlatma sanatı kitabının, ortak yazarı olan Ashley Ramsden'le birlikte, Cape Town'da çalışmaktalarmış. And we've been invited to do a storytelling performance one Sunday evening. Hı hı. And we had chosen the title The Many Faces of Fear. Hı hı. Bir pazar akşamı orada anlatı yapmak üzere davet edilmişler, Cape Town'da ve onlar da, temayı korkunun pek çok yüzü olarak belirlemişler Ashley'le. And when we were deciding what stories to tell, Ashley chose traditional stories and I chose personal ones so that we could mix them up and give the audience a nice ride through different kinds of stories. Keyifli bir gece geçirtmek için dinleyicilerimize, eşli geleneksel hikâyelerden anlatmaya karar verdi. Ben de kişisel hikâyelerimden birkaçını anlatacaktım dedi. But as the day of the performance was coming closer and closer, I just felt this one traditional story was just knocking and saying, please tell me, Hı I hı. need to be told. Hı hı. Performans günü yaklaştıkça, bir geleneksel, hikâyelerden biri kapımı çalıyordu adeta, ve diyordu ki, "Beni anlat, beni anlat." Now, Rosa, I know that you've had this experience of a story demanding to be told, haven't Yes, you? I know. Yes, I have lived it, especially, doing the karate workshop. Yeah, Uh-huh. yes. Evet, ben So, Hı hı. Girit'te, Su'yla çalıştığımız 3 hafta boyunca 2 hikâye arasında kaldım ama en sonunda kapısını çalan hikâyeyi seçişime Su tanık. O da bunu hatırlattı. Thank you. um, my experience is that when a story demands to be told, you really have to listen and you really should tell it. Deneyimim söylüyor ki eğer bir hikâye anlatılmak üzere, kapını çalıyorsa o kesinlikle anlatılmalı. So the day before the performance, I decided that I would tell it. Hı hı. Performans
Konferanstan bir gün önce bu hikayeyi anlatmaya karar verdim. But I had no idea why I was telling it really. Ve aslında hiçbir fikrim yoktu neden o hikayeyi anlattığıma dair o an. So we did the first half of the performance and it went very well. And then there was an interval. And this particular story, the story I wanted to tell, was the first one after the interval. Hı hı. İlk kısmı, anlatının gayet güzel gitti. Bir ara verdik ve benim anlatacağım hikâye de o bahsettiği hikâye, aradan sonra anlatacağı ilk hikâyeymiş sonu. And I noticed in the interval that I was feeling really nervous about telling it, which is unusual. I usually feel nervous before I'm about to start Hı hı. storytelling, but once I've started, I'm not usually nervous. I'm usually in the flow of things. But in the interval, I was nervous. Arada kendimi çok gergin hissediyordum ve bu benim için çok şaşırtıcı bir şeydi. Yani genelde, hikâye anlatmaya daha o gecenin başında başlarken heyecanlanırdım ve gerilim hissederdim ama bir kere başladıktan sonra geçerdi. İlk kez böyle bir şey oluyordu. Arada bu hikâye öncesinde kendimi gergin hissediyordum. And I'm going to tell you now the story I told Şimdi bize o hikâyeyi anlatacaksın and what happened. ve ne olduğunu anlatacak. So it was a Native American Indian story, Bir Kızılderili hikâyesi bu anlatacağı hikâye and it went something like this. ve bunun gibi bir şey. Once upon a time, there were four boys who grew up together. Bir zamanlar birlikte büyümüş 4 oğlan varmış. They ate together, they played together, they wrestled together, and they learnt to hunt together. Birlikte yemişler, birlikte güreş tutmuşlar, birlikte avlanmışlar, birlikte öğrenmişler her şeyi. And they grew up to be four fine hunters. Ve tam 4 iyi savaşçı olarak yetiştirilmişler. Early one morning, they decided to go out hunting. Bir sabah erken vakitte avlanmaya gitmeye karar vermişler. They started off before it was light, and they made their way up into the mountains. Daha gün doğmadan yola çıkmışlar ve daha doğru yürümeye başlamışlar. Before long, the path was so narrow that they had to walk one behind the other. Bir süre sonra yol epey daralmış, bir sıra halinde yürümeye başlamışlar arkalı önlü. Suddenly, the man who was in front came round a bend in the path, and there in front of him was a huge bear on its back legs, ready to attack. Sıranın en önünde ilerleyen adam köşeyi dönmüş ve döner dönmez yolun köşesine birdenbire karşısına kocaman bir ayı çıkmış. Arka ayakları üstüne dikleşmiş, pençeleri saldırmaya hazır bir ayı. The bear had huge claws, Ayının kocaman pençeleri varmış. and the bear fell on the first man and raked his claws down his chest. Ve ayı adamın üstüne atılmış, pençeleriyle adamın kıyafetlerini aşağıya doğru yırtıp atmış. The man screamed and fell off the path down the side of the mountain, and the bear chased after him. Adam yuvarlanmış, düşmüş ve dağdan aşağıya yuvarlanmaya başlamış. Ayı onun ardından adamı takip ederek koşmaya başlamış. When the second man in the line saw this, he took his bow and arrow and he jumped off the path and he ran down the side of the mountain after his friend and the bear, shooting arrows into the bear as fast as he could. İkinci adam, sıranın hemen arkasında ikinci olarak duran adam, bunu görür görmez okunu ve yayını çıkarmış, dağdan aşağıya ayıyı ve arkadaşını takip ederek koşmaya başlamış ve bir yandan da oklar fırlatıyormuş. The third man could hardly believe what was happening. Üçüncü adam neler olup bittiğine inanamıyormuş bile. He saw his friend rolling down the hillside, bleeding and screaming. Arkadaşını görmüş, dağın kenarından aşağıya doğru kanlar içerisinde yuvarlanarak düşüyormuş. But he knew that the second man was the best hunter amongst them and was bound to kill the bear with his arrows.
Ama biliyormuş ki ikinci olan arkadaşları en iyi ok kullananmış aralarında ve ayıyı haklayacağına eminmiş ikinci adamın. And so obviously the bear would be killed and the first man would live. So he would need to go and get help from the camp straight away. Without thinking, he turned around and he started running as fast as he could back to the camp. İkinci adamın ayıyı öldüreceği belliymiş ve arkadaşının yaşayacağı da çok açıkmış. Yapması gereken üçüncü adamın kampa koşup diğerlerini yardıma çağırmakmış ve koşmuş. That left the fourth man. Ve geriye dördüncü adam kalmış. When he saw the blood and heard the screams of his friend, his knees started to shake. Kanı gördüğünde dördüncü adam ve arkadaşının çığlıklarını duyduğunda dizleri titremeye başlamış. He felt so afraid. Çok korkmuş. It was all he could do to crawl on his hands and his knees off the path and hide behind a rock and shake. Yapabildiği tek şey yürüdükleri patikada kenara çekilerek bir kayanın arkasına saklanmak ve beklemek olmuş. And that was how he was found when eventually help came from the camp. Ve en sonunda yardım geldiğinde dördüncü adam o halde bulunmuş. Late that afternoon, when all four men had been brought to the camp, the injured man strapped up and brought back on a makeshift stretcher, the chief called the people together. O gün öğleden sonra dört adam da kampa geri getirilmiş. Yaralı olan ilk yürüyen, tedavi edilmiş, yaraları sarılmış ve bir sedyeye uzatılmış. Sonunda şef dört adamı görmek istediğini söylemiş. He called the people together and he said, "We will gather, we will build a huge fire, a big bonfire. We will all gather round and we will hear all the stories of what has happened today." Bütün insanları çevresine toplamış şef ve demiş ki büyük bir ateş yakacağız. Büyük bir ateş yakacağız, çevresine toplanacağız, oturacağız ve bugün neler olduğunu bu dört adamdan dinleyeceğiz. So the people brought wood and they built a huge bonfire. And when it was ready, they all gathered round in a big circle. Ve insanlar odunlar getirmişler, büyük bir ateş yakmışlar ve ateş nihayet çevresinde oturulabilecek gibi olduğunda çevresinde bir çember halinde oturmuşlar. The chief commanded the fire to be lit, and it started crackling and burning, and the smoke drifted up into the early evening sky. Akşamın erken saatlerindeki gökyüzüne doğru ateşin yükselmesi ve hep yanık kalması için şef ateşi gözetmiş. And then he turned to the first hunter, who was part of the circle, still lying on his stretcher with his bandages, his everything wrapped around him. And he said, "Please, tell us your story." Şef hala sedyenin üstünde o bandajlarıyla yatmakta olan yaralı adama dönmüş ve lütfen demiş, hikayeni anlat bize. So the first hunter began, and he spoke about his shock and his terror when he saw the bear and the unbearable pain when the bear's claws ripped into him. İlk avcı ayıyı gördüğü andaki korkusunu ve canının ne kadar çok yandığını anlatmış. And how helpless he felt as he rolled down the hillside with the bear chasing after him. Ve dağın tepesinden aşağıya doğru yuvarlanırken kendini ne kadar çaresiz hissetmiş. Üstelik arkasında ayı tarafından kovalanırken. And when he had finished, the chief stood up. Sözünü bitirdiğinde ilk avcı, şef ayağa kalkmış. The chief said to him, "Thank you for sharing your story." Şef, teşekkürler hikayeni paylaştığın için. Thank you for showing us your vulnerability. Kırılganlığını bize gösterdiğin için teşekkürler. Thank you for being a mirror of the whole community. Bütün topluluğumuza ayna olduğun için teşekkürler demiş. And then the chief took a finely woven blanket.
he walked across the circle to the first hunter and bowing low, he presented it to him. Şef ayağa kalkmış, elinde el örmesi çok güzel bir battaniye varmış. Ateşin karşı tarafına, ilk adamın yanına gitmiş, önünde eğilerek saygıyla battaniyeyi adama hediye etmiş. Now it was time for the second hunter's story. Şimdi sıra ikinci avcının hikayesini dinlemeye gelmiş. He described what had happened when his friend, bleeding and screaming, had fallen over the side of the hill. Neler gördüğünü anlatmış, arkadaşının yaralanıp uçurumdan, dağın tepesinden aşağıya doğru yuvarlanışında hissettiklerini. How he took his bow and his arrows and he sprang after him and raced down, unleashing arrow after arrow into the bear. Onların arkasından okun yayını alarak aşağıya doğru, dağdan aşağıya doğru inişini, ok ardından ok fırlatarak ayıyı nasıl öldürdüğünü anlatmış. Until at last he reached it and killed it with his bare hands. Ve en sonunda ayıyı çıplak elleriyle öldürdüğünü de. When he had finished, the chief stood up. Bitirdiğinde hikayesini şef ayağa kalkmış. Thank you for telling us your story. Şef, hikayeni anlattığın için teşekkürler. Thank you for showing us your courage and bravery. Cesaretini ve yürekliliğini paylaştığın için teşekkürler. Thank you for being a mirror to the whole community. Bütün topluluğumuza ayna olduğun için teşekkürler demiş. And then the chief picked up a finely woven blanket. He walked across the circle to the second hunter and bowing low, he presented it to him. Ve şef yeniden ayağa kalkmış. Yine elinde güzelce örülmüş bir battaniye varmış. Battaniyeyi ikinci adamın önüne gitmiş, saygıyla eğilerek adama uzatmış. Now it was time for the story from the third hunter. Üçüncü avcının hikayesi gelmiş. He described how he'd seen everything and knew that his friend would be saved and would need help from the camp. Üçüncü avcı gördüğü her şeyi anlatmış ve arkadaşının ayıyı öldüreceğinden nasıl emin olduğunu, o yüzden haber vermek üzere kampa gelmeye karar verdiğini anlatmış. He knew he was a fast runner, and so he made the decision immediately to set out running back to camp to get help. Çok hızlı koştuğunu biliyormuş ve dolayısıyla hiç vakit kaybetmeden kampa koşup yardım getirmek üzere kampa doğru koşmaya başlamış. He told his story right up until the time he brought help back. Son anına kadar hikayenin hepsini anlatmış. And when he had finished, the chief stood up. Hikayesini bitirdiğinde şef yeniden ayağa kalkmış. Thank you for sharing your story. Hikayeni paylaştığın için teşekkürler. Thank you for showing us your quick thinking. Çabucak karar verme becerini, düşünme becerini bize gösterdiğin için teşekkürler. Thank you for being a mirror to the whole community. Topluluğumuza, bütün topluluğumuza ayna olduğun için teşekkürler. And picking up a finely woven blanket, the chief went across the circle and presented it to the third man, bowing low. Şef yeni bir el dokuması, elde örülmüş güzel bir battaniye almış. Üçüncü adamın önüne gitmiş. Önünde saygıyla eğilerek battaniyeyi hediye etmiş adama. By now, night had fallen. Tam o sıralarda ışıklar, gece gelmiş artık. Etraf karanlıkmış. The stars had come out and were shining in the sky above them. Gökyüzünde yıldızlar belirmiş tepelerinde, tam tepelerinde parıl parıl. And by the light of the fire, there was a glitter in the eyes of all the people as they turned to look at the fourth man. Ve gözlerinde ateşten yansıyan ışıklarla diğer bütün topluluktaki üyeler dördüncü adama dönmüşler. And as he took a deep breath to begin his story, it seemed to him that the very stars were leaning down to listen to him. Hikayesini anlatmak üzere derin bir soluk alıp kafasını gökyüzüne kaldırdığında adeta gökyüzündeki yıldızların ve gökyüzünün bile hikayesini duymak üzere yere doğru eğildiklerini hissetmiş.
when I smelt the blood, when I heard the screams of my friend, my knees started to shake. Kanın kokusunu duyduğumda, arkadaşımın çığlıklarını duyduğumda dizlerim titremeye başladı. I could not even stand up. I fell to my knees like a beast. Ayakta bile duramıyordum. Tıpkı bir yaratık gibi dizlerimin üstüne çöküverdim. It was as if all my training as a hunter left me. Sanki bir avcı olarak öğrendiğim her şey beni bırakıp gitmişti. I was so afraid that all I could do was crawl behind a rock and shake. O kadar korkmuştum ki yapabildiğim tek şey bir kayanın arkasına saklanmak ve titremek oldu. And that is how they found me when they came from the camp. Ve işte kamptan geldiklerinde beni böyle buldular demiş. When the fourth hunter finished his story, there was a long silence. Dördüncü avcı hikayesini bitirdiğinde uzun bir sessizlik olmuş. And then the chief stood up. Sonra şef ayağa kalkmış. Thank you for sharing your story. Hikayeni paylaştığın için teşekkürler. Thank you for showing us your fear. Bize korkunu gösterdiğin için teşekkürler. Thank you for being a mirror to the whole community. Tüm topluluğumuza ayna olduğun için teşekkürler demiş. And then picking up another finely woven blanket, the chief went across the circle to the fourth hunter and bowing low, he presented the blanket to him. Şef yeniden ayağa kalkmış, eline güzelce el örgüsü bir battaniye almış. O battaniyeyi ateşin karşı tarafına geçip dördüncü avcının önünde saygıyla eğilerek avcıya vermiş. And then the chief called for the drums, for food and for drink. Sonra şef davulları, içkiyi ve yemeğin başlaması için emir vermiş. And the people danced and drank and feasted until dawn. Ve insanlar ta ki gün doğana kadar yemişler, içmişler, dans etmişler. This was the story I told. Anlattığım hikaye buydu. And when I finished, there was a deep silence. Ve hikayemi bitirdiğimde çok derin bir sessizlik vardı. It was the kind of silence, I don't know if you've had it yourself when you told a story, but it's the precious silence that falls and you know that everyone is inside the story. Bilmiyorum hiç deneyimlediniz mi? Bu bir hikaye anlattıktan sonra herkesin hikayenin içerisinde, hala hikayenin içerisinde olduğunu hissettiğiniz çok kıymetli bir sessizliktir. And in that moment, I felt such gratitude for the story that obviously it was the right story. Tam o anda bu hikayeyi seçtiğim için belli ki apaçık ki doğru bir hikayeydi. Şükran doluydum. But the problem was that how did I finish off because everyone was still inside the story. Ama bir sorun vardı. O da herkes hala hikayenin içerisindeydi ve sanki tamamlanmamış, kapanmamış gibiydi hikaye. And as the silence lengthened, I asked myself, what do I do now? Sessizlik uzadıkça kendi kendime sormaya başladım. Ne yapacağım? Şimdi ne yapacağım? And I realized I had to help everyone come back into the room from the story. Ve hatırladım ki insanları hikayenin dünyasından odaya geri getirmeliydim. So suddenly, thank the story gods, an idea fell into my head. Hikaye tanrılarına teşekkürler. Birdenbire bir fikir beliriverdi kafamda. So I said to the audience, please just turn around to someone you don't know. You may have to get up and move, but find somebody you don't know and just have a little conversation about the story that I've just told you. Dinleyicilere dedim ki ayağa kalkın, ayağa kalkmanız gerekebilir. Hiç tanımadığınız birine gidin ve hikayenin neler hissettirdiğini size aranızda konuşun dedim.
And that, of course, broke the spell. People started to move, people started to talk, and within seconds, everyone was talking away to each other, and there was a lovely hum of conversation in the hall. Ve tabii ki bu da büyüyü bozuverdi. Az sonra insanlar ayağa kalkmış, birbirlerini bulmuş ve tatlı tatlı mırıldanıyorlardı hikâye hakkında. And after about 3 or 4 minutes, I called for attention, and they all turned back towards me. And I said, "Oh, would anyone like to share anything that they talked about with their new friend?" Hı hı. 3-4 dakika sonra dikkatlerini yeniden sahneye doğru çektim. İnsanlar yerlerini aldılar ve onlara sordum. Az önce yeni tanıştığınız arkadaşınızla paylaştığınız hikâyeden anlatmak istediğiniz, aktarmak istedikleriniz var mı diye. And a few people mentioned a few things. And just as I was about to finish and close and walk off so that the next story could be told, a man right in the very back row stood up. Hı hı. Birkaç kişi konuştu, söz aldı. Tam ben böyle, bu hikâyeyle ilgili olayı kapatarak az sonra başlayacak hikâyeye yer vermek üzere inecekken bir adam ayağa kalktı ve söz istedi. And he said, "I've just told a story to this new friend of mine here that I've never told anyone before. Do you mind if I share it with you all?" Hımm. Ayağa kalkan adam dedi ki, "Az önce burada yanındaki yeni tanıştığım arkadaşıma daha önce hiç kimseye anlatmadığım bir hikâyemi anlattım. İzin verirseniz, size de anlatabilir miyim?" Herkese. And so I said, "Please tell us your story." Ben de "Lütfen." dedim. "Bize hikâyenizi anlatın." And this is the story that he told. Ve işte adamın anlattığı hikâye. First of all, well, actually, before I tell you the story that he told, think I should describe this man to you. "Okay, please." Mm. Hı hı. "Tam başlamadan önce bu adamı biraz tarif etmek isterim size." dedi. Because remember, I was in Cape Town in South Africa, and this man was very typical South African man. Hı hı. Hatırlarsanız Cape Town'daydım, Güney Afrika'da ve bu adam da tam bir, Güney Afrika, tipik bir Güney Afrika erkeğiydi. He was quite tall, he was very strong, and he was in his late 50s. 50'lerinin sonunda oldukça uzun ve oldukça güçlü görünen bir bedeni vardı. He was very tanned. He looked like he spent a lot of time outdoors. Oldukça yanık tenliydi, sanki dışarıda epey zaman geçirmiş gibi görünüyordu. He looked like the kind of man who could chop down a tree and do all kinds of manly things. Şöyle tıpkı bütün adamca ya bir adamın yapabileceği bütün işleri yapabilecek, işte bir ağacı devirip kesebilecek gibi görünüyordu bu adam. But when he started to tell his story, he spoke in quite a quiet voice, which still filled the whole hall. Ama hikâyesini anlatmaya başladığı zaman, oldukça alçak tonda bir sesle anlatmaya başladı. Yine de bu hâliyle bile sesi bütün salonu dolduruyordu. And this is the story he told. İşte adamın anlattığı hikâye. When I was a young man, maybe 26, 27, I just got married. 25-26 yaşlarımdayken, daha, yeni evlenmişken, olan bir hikâyeydi bu. And myself and my new wife and some friends, we decided to go out into the bush in South Africa and have a holiday in our tents. Ve, yeni eşim, birkaç arkadaşımız çadırlarımızı alarak Güney Afrika'daki bu yaban bölgelerin olduğu, çalılıklara, ormanlara gitmeye karar verdik tatil Now, you için. need to know that in the bush in South Africa, there are many wild animals. Hı hı. Bilmeniz gereken bir şey var. Afrika'daki bu yaban, çalılıkların, doğanın olduğu yerde pek çok yabani hayvan vardır. There are lions, there are hippos, there are hyenas, there are elephants. Hipopotamlar, yılanlar, filler, her şey vardır. But I was a young man and I was strong and I had a gun and I knew how to use it. Ama ben, gençtim, güçlü bir adamdım, silahım vardı ve nasıl kullanılacağını biliyordum silahın. One night when I was sleeping in my tent with my wife, I suddenly woke up. Bir gece
Karımla birlikte çadırımızda uyuyorken birdenbire uyandım. I could hear a very large animal moving somewhere very close to our tents. Çadırımıza çok yakında bir yerlerde bayağı büyük bir hayvanın hareket ettiğini hissettim. Very quietly, I slipped out of bed and I grabbed my gun, unzipped the tent, and stepped out. Sessizce yataktan süzüldüm, dışarıya çıktım, silahımı aldım, çadırdan çıktım. It was a moonlit night and I could see very well. Ay ışığı vardı ve etrafı bayağı iyi görebiliyordum. My heart was beating very fast. Kalbim çok hızlı atıyordu. I ran a little way down the path towards the trees where I could hear the sound coming from. Sesin geldiği yöne, ağaçların olduğu tarafa doğru patikadan yürüdüm. I knew I had to stop whatever animal it was, otherwise it could easily come into the camp and maybe kill one or two of us. O hayvan her neyse onu durdurmam gerektiğini biliyordum. Çünkü eğer ben bunu yapmazsam kampa gelir ve aramızdan birilerini öldürebilirdi. But suddenly, on that path in the moonlight, a tremendous fear came over me. Bir anda o ışığın altında, patikada inanılmaz bir korku kapladı içimi. I knew that I should go into the trees with my gun and find out what was there, but I couldn't move. Biliyordum ki silahımla ağaçların arasına girip orada her ne varsa bulmam gerekiyordu ama yapamıyordum. My knees started to shake and I could feel the sweat on my body cooling so that I felt icy cold. Dizlerim titremeye başladı, sırtımdaki ter buz gibi, bütün vücudumdaki ter buz gibi oldu birdenbire. I don't know how long I stood there trying to convince myself to go into the trees. Orada ne kadar durdum bilmiyorum. Kendi kendime ağaçlıkların arasına girip hayvanı bulmak için ikna etmeye çalıştım. But I couldn't go. Ama gidemedim. I was too afraid. Çok korkuyordum. I turned round and I ran back to my tent. I ran in, I zipped it up as fast as I could, and I slid into my sleeping bag next to my wife, and I shivered. Arkamı döndüm, koşmaya başladım. Ta ki çadıra varana kadar. Çadıra varınca fermuarı açtım, içeriye girdim, kapattım ve uyku tulumunun içerisine karımın yanına girdim ve titremeye devam ettim. I didn't tell any of my friends this story the next day. Ertesi gün bu hikayeyi arkadaşlarımın hiçbirine anlatmadım. I never ever told my wife. Karıma asla anlatmadım. I was too ashamed. Çok utanıyordum. How could I be afraid? Nasıl korkardım ki ben? Nasıl korkabilirdim? But what I realized tonight here when I heard the story that you just told is this. Ama siz bu akşam bu hikayeyi anlatınca fark ettim ki It's all right to feel afraid. korkmakta hiçbir sakınca yok. Everyone feels afraid. Herkes korkabilir. It was just my turn to be the mirror of the whole community. Anladım ki benim sıram gelmişti. Bütün topluluğa ayna olabilmek için. And as he sat down, that's when the clapping started. And that's when the spell of the story was released. And the clapping went on and on and on. O hikayesini tamamlayıp oturduğu anda alkışlar başladı. Ve anladım ki o anda hikayenin büyüsü dağılmış ve hikaye tamamlanmıştı. Ve alkışlar sürdü, sürdü, sürdü. And Wow! when I look back at that time, I realized that it was okay for me to feel afraid about leaving the school of storytelling and going out on my own, and that this is the fear that everyone feels when they're starting off on a new path.
Şimdi dönüp o zamanı hatırladığımda, okuldan ayrılmaya karar verdiğim zamanda yaşadığım korkuyu anımsadığımda diyorum ki yeni bir yola çıkan herkes korkar ve korkmakta kötü bir şey yoktur. Thank you so much for sharing your story. Çok teşekkür ettim hikayesini bizimle paylaştığı için. Actually, I just want to stay here in silence and leave the effects of the story in me. But I believe we should leave some time for the questions coming from the followers too. That What would do be you think? so lovely, Rosa. That would be so lovely. Great, great. Şimdi Su'nun heyecanla beklediği an geldi. O gerçekten aslında şeyi hayal ediyordu. Burada Zoom ekranı üstünden biz yapıyoruz yayını. Ersin sağ olsun onu YouTube'a aktarıyor. O böyle karşısında dinleyicilerin hepsini göreceğini hayal ediyordu. Ancak şartlar böyle. Şimdi sizden gelecek soruları heyecanla bekliyoruz. İşte bir tane soru gelmiş bile. So, Su, we have a question. Great. Okay, ready? May I ask? Mm. Okay, great. Şimdi Defekart adında bir kişi ya da nickname'inde bir kişi bu soruyu sormuş. The common part of all different people is our natural connection and maybe shamanism is true. Is this a question or something like? I think it's a very good statement. It's a statement and I think it's a great statement. Yani dedi ki Su'ya ben de bu bir soru mu yoksa bir şey bir tarif ediyor hani bir şeyi mi ortaya koyacak dedi diye soracaktım ki Su da dedi ki bu bir soru değil ama çok güzel bir statement yani kendi fikrini belli etmiş. The common part of all different people is our natural connection. Hepimizin ortak yanı, bütün farklı insanlar arasındaki ortak yan bizim doğal bağımızın, bizi doğal olarak bağlayan yan ve belki de şamanizmdir bu, doğru mu diye bir şey. Bir soru geldi. Ben de bunu Türkçe'ye çevirdim ya da bir ifadeydi belki de. Şimdi herhalde sorular geliyor. Su, do you know the meaning of ikigai? Su has the same person wrote down the same thing. Su has found her ikigai. Hope everyone does. Ikigai'nin ne olduğunu bilen varsa, Nuran arkadasın biliyorum ya da Defukart yazarsa bizimle paylaşırsanız çok sevinirim. I don't know what is Ikigai either. No. So I ask Nuran and Nazlı if you know please share us or maybe we can ask Defukart. Okay, so we are waiting for the other questions. All right. And Nazlı is carrying us the questions. We are waiting for them. And I'm also Ogül has a question. I will read it for the. Okay, everyone can be a storyteller. Having said that, do you think every storyteller can be a good storytelling teacher? When should a storyteller start teaching? O Gülbiber'den çok güzel bir soru geldi. Herkesin herkes hikaye anlatıcısı olabilir. Bunu demişken her hikaye anlatıcısı eğitmen olabilir mi? İyi bir eğitmen olabilir mi hikaye anlatıcılığı eğitmeni? Bir hikaye anlatıcısı ne zaman eğitmenliğe başlamalı gibi güzel bir soru sormuş o Gül. Teşekkür ederiz. So I think everyone can tell a story. Everyone can tell a story. It's part of being human, isn't it? Bana kalırsa herkes hikaye anlatabilir, öyle değil mi? Çünkü bu insanlığımızın bir parçası. But I'm not sure that everyone can be a storyteller.
Ama çok emin değilim herkesin hikaye anlatıcısı olabileceğinden. I'm not sure that everyone would want to be a storyteller. Ayrıca herkesin hikaye anlatıcısı olmak isteyebileceğinden de emin değilim. We need other people in the world as well. Dünyada başka insanlara da ihtiyacımız var. But some people are called to be a storyteller. Ama bazı insanlar özellikle hikaye anlatıcısı olmak üzere gelmiş gibiler. And it's their path through life. Sorry, it's their It's their path. path through life. Evet, It's their path through life. ve bu onların yaşam yolu gibi. So I think not everyone wants to be or can be a tradition bearer and someone who holds the stories and passes them on. Not everyone is called to do that. Hı hı. Eee, ama bana kalırsa herkes bu geleneğin taşıyıcısı, kuşaktan kuşağa aktarıcısı olmak üzere gelmemiştir dünyada ya da herkeste bu yetenek yoktur, bu beceri. And for some people, they can come on a storytelling course, and it can be really fun and very helpful. And they will use that training, and they will use that in other work. Hı hı. Bazı insanlar mesela hikaye anlatıcılığın eğitimine gelirler, çok eğlenirler, güzel vakit geçirirler ve burada öğrendikleri şeyi kendi alanlarına, başka işlere taşırlar. But to be a storyteller is something a little bit different. And maybe because I was speaking about this at the beginning about the tradition of storytelling, maybe Hı hı. now it's clear that not everyone is going to want to do that. Hı hı. Belki de hani başlangıçta hikaye anlatıcılığının ne olduğuna dair kendince düşüncelerini burada paylaştığı için belki de herkes bunların taşıyıcısı, bunları yapan kişi olmak istemeyebilir. And then the second part of the question was about becoming a storytelling teacher. Hı hı. Gosh, that's so difficult because I've seen a lot of people and I've helped mentor a lot of people into becoming storytelling teachers. And there's no fixed amount of time that it takes a person. Everybody is different. Hı hı. Yani sorunun ikinci kısmına gelirsek hani bir hikaye anlatıcısı ne zaman bir eğitmen olarak çalışmaya başlayabilir? Hani pek çok insanla çalıştım, pek çok öğrencim oldu ama herkesin burada kendi zamanı vardır. Bununla ilgili hani şu kadar bir zamandan sonra olabilir diye net bir cevap veremeyeceğim dedi. But there's a couple of things I could say. Ama bazı şeyler söyleyebilirim, birkaç şey. Well, Şu yeah, one is make sure that you take the time to tell hundreds and hundreds of stories to thousands and thousands of people first. Öncelikle yüzlerce hikayeyi binlerce insana anlatmış olmayı bekleyin. Because there is no substitute for that experience. Çünkü sorry, what's the meaning of substitute? There's nothing else that will teach you as well as Hı that. hı. Bunun gibi yani o kadar çok hikayeyi, o kadar çok insana anlatmış olmanın, verebileceği deneyimi başka hiçbir şey veremez. And then the other thing is that what I noticed over many years is that often someone will realize that they're ready to perhaps take a step onto the teaching people about storytelling path when somebody else asks them to teach them. Hı hı. Bazen de, şöyle şeylerle de karşılaştım. Bazı insanlar hikaye anlatıcılığı eğitimi vermeye başka biri onlardan istediğinde adım atabildiler. And it seems to me that when somebody else asks, it's as if the other person can recognize that this one is ready to start this journey. Hı hı. Bu başka birinin sorusuyla, harekete geçmek, sanki o kişinin hazır olduğunu hissetmek ve o kişinin de o yolculuğa çıkmaya hazır olması gibi gelir. So if you find yourself with a circle of people around you going, please, please teach us storytelling, then you're ready. Eğer çevrenizde böyle toplanmış insanlar bulursanız
birdenbire ve onlar size yalvarırlarsa lütfen bize hikaye anlatıcılığı öğret derlerse işte o zaman öğretin dedi. Thank you so much. So we have found out the meaning of ikigai. Ikigai is the art of Japanese people, the art of long and happy living. Oh. Yeah, and if we go back to the statement, the other statement, this means that Sue has found her ikigai with all this storytelling journey, I think. Ikigai'nin anlamı Japonların uzun ve mutlu yaşama sanatı dedikleri şeymiş. En genel tabiriyle böyleymiş. Ve az önceki dinleyicimiz de Su'nun böyle bir aşamada olduğunu tarif etti. So we have one more question right now. So is the storytelling is a kind of thing that is coming from from your birth, like it's very natural, embedded into your body, like being a storyteller from the birth, or anlatmak öğretmekle öğretilince evet bir anlatıcı oluşuyor ama teknik bir anlatı duygusu bazen bir neticeye geçer mi? So you can understand storytelling by teaching it, and then a storyteller, then someone become a storyteller, but wouldn't it brings something like a technical thing is going on with the storyteller while telling? So, sorry, you might have to just tell me what the actual question is. Okay. Because that's quite long, and yeah, I'm not sure exactly what the question is. Okay. So let's start from the beginning. It was too long and two-parted question, I believe. Oh, okay. Or let me tell it with my words. So there are some people, they are naturally born storytellers, and they are in their body, like they become the world in this way. They come to world in this way. But teaching at the same time, teaching storytelling, learning storytelling by teaching is a way also to learn storytelling, to be a storyteller. But wouldn't it bring something which seems too technical, like? I see. Thank you for this. Brilliant. I understand the question now. Thank you. I will read the Turkish version for our followers. Anlatıcılık öğrenilebilecek bir şey mi, yoksa doğuştan gelen mizaçla mı daha iyi yoğruluyor? Anlatmak öğretmekle öğretilince evet iyi bir anlatıcı oluşur ama teknik bir anlatı duygusu bazen dinleyiciye geçer mi? So some people they are naturally born storytellers, but some they learn through the process. So let's just take this in parts, because again, it's quite a complex question. So the first thing is, yes, some people are natural born storytellers. How wonderful. Evet, ve bu biraz uzun bir soru olduğu için parçalara bölerek gidelim dedi. Evet, gerçekten bazı insanlar doğuştan hikaye anlatıcısı oluyorlar ve bu muhteşem değil mi? They tell stories all the time. Onlar durmadan hikayeler anlatıyorlar. But they might not want to become a storyteller with a capital S. They might not want to make it their job, first of all. Evet, ama onlardan bazıları ya da bazıları işte böyle insanlar storyteller'ın S'sini büyük yazacak, yani onu bir iş ünvanına dönüştürmek istemiyorlar. I think that's important to say, because there are some people who can tell brilliant stories, but they have absolutely no intention of being storytellers. Yani oldukça harika hikaye anlatan insanlar var ama bu insanlardan bazılarının hiçbir ilgisi, alakası yok hikaye anlatıcısı olmakla profesyonel olarak. Now, the second part was about if you are taught storytelling, is it not just technical? Yeah.
Sorry, can you I'm sorry, I missed something, I think. Can you please repeat again? I think it might, right. The second part of the question Hı hı. is Hı hı. if you are taught storytelling, if you learn it from a teacher, Hı hı. is it not just a technical Hı skill, hı. like you could learn a technical Hı skill from hı. anyone else? Yeah. Yani, hikâye anlatıcılığında bir eğitmenden, bir hocadan öğrenince, bu teknik olmaz mı kısmına gelirsek diye oraya giriş yaptı. So first of all, it is important to have technical skills. Öncelikle teknik, becerilerin olması gerçekten önemli And the ability to learn is a very humbling experience. ve, bu öğrenme, becerisi çok, böyle ağırbaşlı bir deneyim. Because as adults, we don't often put ourselves in a position where we want something very much that we're usually pretty bad at when we start. Hı hı. Evet, çünkü, biz yetişkin insanlar olarak, bir şeye başladığımızda, çok da orada henüz kendimizi yeterince becerikli hissetmeyince çok da girişken olamıyoruz ilerlemek konusunda. And I think that process of actually learning something is very useful because you do feel quite humble when you realize how much is going on that storytellers are actually doing. It's amazing, isn't it? I mean, I still find it absolutely amazing. Hı. Yani, bu eğitimi almak, güzel bir şey. Bir yandan hikâye anlatıcılarının, ne kadar çok çalıştıklarını, görmek bir, böyle, hani, sakinleşme ya da bir ağırbaşlılık getiriyor. Birdenbire hikâye anlatılmıyor ve gerçekten inanılmaz şeyler yapılıyor. But technical skills on their own are never going to make a storyteller. Hı hı. Ama teknik beceriler kendi başına bir hikâye anlatıcısı yaratamazlar. And in a way, going back very right to the beginning of what we Hı hı. started in, you need many other things, of which curiosity and respect would be two of them. Hı hı. Ve başa dönersek konuşmanın başına, başka şeyler de var. Merak, ve başkalarına saygı da sadece başkalarına değil, hikâyeye de saygı, pek çok şeye saygıdan bahsetmişti. Bunun gibi 2 önemli şey de var. I think you need to really love people. İnsanları gerçekten sevmelisiniz bence. I think you really want to help people. İnsanlara yardım etmeyi istemelisiniz belki gerçekten. Because stories can change people's lives. Çünkü hikâyeler insanların yaşamlarını değiştirebilir. Like that man I told you about from South Africa, his life was changed. Evet, bu az önce anlattığım hikâyedeki Güney Afrikalı adam, onun hayatı değişti o hikâyenin ardından. And if all I'm thinking of is my technical skills, maybe I miss these moments. I will miss these moments when something happens between me and the listeners in the audience that Hı hı. it's the magic. And Hı the magic is so important. hı. Ve ben böyle eğer sahnede kendi tekniğimi nasıl iyi kullandığımla ilgileniyorsam sadece önemli bir şeyi kaçırırım hikâye anlatıcılığında. O hikâye anlatıcısı ve dinleyicinin arasında gerçekleşen o büyülü andan, mahrum kalırım. And maybe, the magic doesn't happen all the time. It can't, even no matter how brilliant a storyteller you can't guarantee magic to happen. Yani her ne kadar iyi bir hikâye anlatıcısı olursanız olun, büyü her zaman gerçekleşecek diye bir şey de yok. But you have to really want to um, open yourself up, open yourself up to the stories, open yourself up to the listeners, Hımm. open yourself up to the situation that you find yourself in whenever you're telling stories, to open yourself up completely so that something that's bigger than you, something Hı that's more than you, the hı. story in all its glory can come down through you and out through your Hı hı. mouth and through your body. And in a way, the storyteller is almost not so important then. Hı hı. Benim çok etkilendiğim bir şeyi, paylaştı. Yani, kendinizi dünyaya, insanlara, içinde bulunduğunuz duruma, bulunduğunuz alanlara açın dedi.
Ve, eğer şanslıysanız dedi, çok daha başka bir şey yaşayabilirsiniz. Çok daha, hepimizden, her şeyden çok daha aşkın bir ana bağlanabilirsiniz. Adeta hikâye gökyüzünden, yukarıdan bir yerlerden size iner ve, sizden çıkar. Çoğu zaman hikâye anlatıcısı o kadar da önemli değildir. Hikâyenin kendinden önemli değildir. And I think in this way, Rosa, maybe we could say that um, that the whole process of storytelling Hı hı. could be just a way to move ourselves out of the way of the story so that the story can do its work. And it really, in a way, Hı it's hı. absolutely nothing to do with us. Hı hı. Yani, belki de, hani, kendimizi aradan çekip hikâyenin kendi kendine işlemesine, izin vermek, alan açmak üzere, bunu akılda tutmak çok daha önemli hikâye anlatıcılığında. We're the the vehicle for the story. Hı hı. Hı hı. Biz sadece hikâye için aracıyız. Thank you. Thank you so much. I will check the time, and I'll check our chat, screen. Hı hı. Temple of Kronos is here in Los Fethiye. You may come and visit whenever you like. Oh, you have an invitation. Devrim. What's that? There's a Temple of Kronos in Fethiye. No. Yeah, it's in the Mediterranean part, I believe. Yes. So there's a Temple of Kronos, and whenever you want, you are invited to Fethiye, Devrim, Defukart, Ikigai, the one who said Ikigai, invited you. Wow. Thank you so much. I accept. Kabul ediyorum, çok teşekkür ederim dedi. Devrim Kronos tepesine çağırmış Fethiye'ye ne zaman istersen diye. Su da kabul etti. Evet, so I may say, can this be the last question? Because it's around 10 and I don't want to take so much time of yours. Son sorumuz çok tatlı arkadaşımız Ayşıl'dan geliyor. So guess who is the... Oh, there are many questions, Nazlı wrote. But let's say last question, isn't it? So we Okay. have many questions. Ayşıl Tokcan, Ayşıl wrote something. What can you say about the stories that would be helpful to tell in these times? Bugünlerde Oh. anlatılması iyi olacak hikayeler hakkında neler söylersiniz? Hikaye anlatıcılarına ve ortaya çıkacak şeye yardımcı olabilecek. This Help is the yeah. This Ayşıl. is the yeah. This is the central question for any storyteller. Evet, bu çok merkezi bir soru, çok ana bir soru her hikaye anlatıcısı için. Because in a way, it's not about the stories I want to tell you, but the stories that need to be told. Hı hı. Bu şeyle yani ben bir hikayeyi anlatmak istiyorum değil de anlatılmak istenen hikayeyle, hikayenin belirmesiyle ilgili. And this is the question that's been in my mind as I've been living my life in these days before now. I've been thinking, what story might be a good story to tell now for these times? Hı hı. Bu benim de son zamanlarda düşündüğüm şeylerden, sorulardan biri. Bu zamanda nasıl hikayelerin anlatılması daha iyi olur? And I'm aware that at this time, it's a very particular time that we're talking in the middle of a global pandemic. Evet, bu global olarak yaşanan pandeminin ortasında bunlardan konuşuyoruz üstelik. When people are incredibly disconnected from each other. Evet, insanlar birbirlerinden ayrı düşmüş, bağlantı kesilmiş durumda birbirlerinden. And although, Zoom and YouTube are brilliant, it's not the same as being here with each other, is it? We're all separate. Hı hı. Yani YouTube ve Zoom bizi bir araya getirmek konusunda
böyle çok harika alanları olsa da biz aslında yan yana değiliz. So as I was thinking about all the emotions that are inside me, and I am just one of the millions of people affected by this, Hı that's hı. where I go first when I'm trying to think about what is the right story. I think, how am I feeling about what's going on in the big world out there? Hı hı. Yani galiba, hani, döneceğim ilk yer bu süreci yaşayan, paylaşan biri olarak ben nasıl hissediyorum? Benden nasıl hikâyeler, çıkmak istiyor? Nasıl hikâyeler anlatılmak, istiyor diye soruyorum. And what are my friends and family talking about? How are they feeling? What are they discussing? What is important for them at the moment? Ailem, arkadaşlarım neler konuşuyorlar? Onların gündemlerinde neler var? Onlar için neler önemli bugünlerde diye düşünürüm. And so when I found myself, in response to your question, Rosa, Hı hı. talking about how afraid I was Hı hı. uh, back in 2015 when I was thinking about leaving the School of Storytelling, Hı hı. I knew that this fear is something that is around at the moment. This fear. Hı hı. Nearly the same fear, that you have those days. Yeah. Evet, 2015'te, okuldan ayrılacağım sırada yaşadığım korkunun, kaygının bir benzerini, yaşıyorum bugünlerde. We're afraid of people we love dying at the moment. Hı hı. Korkuyoruz, sevdiğimiz insanlar birer birer ölüyorlar, onları kaybediyoruz. Maybe we're afraid for the kind of world that our children and our grandchildren are coming into. Hı hı. Belki de çocuklarımızın, torunlarımızın, içine geldikleri, içinde büyüyecekleri dünya hakkında endişe duyuyoruz. We're absolutely longing to be together with the people that we love again. Evet, sevebileceğimiz, yeniden sevebileceğimiz insanların özlemini duyuyoruz And so the job of a storyteller is to speak to these things. ve hikâye anlatıcısının işi de bunları dile getirmek, bunları konuşmak. And so I chose to tell a story tonight about fear, Hı which hı. we're all living with at the moment, Hı hı. and about a time when people gathered together around the fire all the time, close to one another, and talked into the night. İşte bu akşam, buraya getirdiğim hikâyenin temelinde korku vardı. Korkusunu ifade eden insanlar ve, ateşin çevresinde toplanıp, birbirlerine yaklaşan insanlar vardı. I chose to tell a story about how you can deal with fear when you're feeling afraid. Hı hı. Korktuğunuz zaman o korkuyla nasıl baş edebileceğinizi anlatan bir hikâye getirdim bu akşam. Getirmeyi tercih ettim. And I chose to tell a story about how a story can change a listener's life. Hı hı. Ve bir hikâyenin dinleyicinin hayatını nasıl değiştirebileceği, dönüştürebileceğini anlatan bir hikâye getirdim. Because maybe there is someone listening right now that really needs that story. Hı hı. Belki de tam şu anda o hikâyeyi dinleyen birinin bu hikâyeye ihtiyacı vardı. And if you are the one who really needs to hear this story about fear and about the effects of fear and how terrible it can feel to be so alone, hiding behind that rock while the whole world goes on outside you, everything else is happening, then this story can be a real help. Hı hı. Bütün dünya böyle etrafta, çevrede açılırken, s kendinizi tıpkı o hikâyedeki adam gibi kayanın arkasında, hissediyor olabilirsiniz. İşte o zaman bu hikâye sizin içindir. Because it reminds us that we all feel fear and that fear itself can be valued as a human response to the situation, as the chief values that fourth story just as much as all the others. Diye. Ve, bu hikâye bize, korkunun da, kıymetli bir şey olduğunu, korkunun çeşitli durumlara karşı verdiğimiz bir tepki olduğunu anlatıyor ve aynı zamanda hikâyedeki şef de
4 farklı hikayenin hepsine aynı kıymeti veriyor. So I hope that by sharing my process of how I came to decide, or how I came to find the story, or actually, to be honest, Rosa, how the Yeah. story came to find me, I hope that that's been helpful to that question. Evet ve böylece hani bu akşam bu hikayeyi nasıl anlatmaya karar verdiğimi ya da daha doğrusunu söylemek gerekirse hikayenin kendini nasıl anlattırmak üzere belirdiğini anlatışım o sorunun karşılığı olarak da seçimlerimi yaparken neleri göz önünde bulundurduğumu da belirtmeme yardımcı olmuş olabilir. Thank you so, thank you so much. Thank you, Rosa. Yeah, each time when I speak to you, when I come together with you, I feel as if the deepest parts of my soul, my heart is like coming to birth, like I'm feeling myself, like sensing the world with all my body. Thank you for this nice conversation. Thank you for sharing your experience, your fear, your pets with us. Thank you so much. Thank you so much, Rosa, for asking me. Thank you. Su'ya çok teşekkür ettim. Her ne zaman onunla bir araya gelsem daha derinden duyumsadığımı, kalbimin başka yanlarının harekete geçebildiğini hissediyorum. Ona çok teşekkür ettim. Bu arada çok güzel geri bildirimleriniz varmış. Hepiniz sevgilerinizi iletiyormuşsunuz. Çok çok teşekkürler. Burada olmanız bizim için gerçekten çok güzeldi. So Nazlı wrote that there are many beautiful feedbacks and everyone sends their greetings to you and they say that this is a wonderful night. Oh, thank you, everybody. I must say that I am missing being in Turkey very much. And just for these 2 hours, it feels like I am with you. And I'm very grateful for that experience. Thank you. Su Türkiye'de çok zaman geçirirdi ve pandemi başlamasaydı aslında geçen yılın bir kısmı Türkiye'de olacaktı. Bu 2 saat bile sanki oradaymışım hissini yaşattı bana dedi. So this was a very inspiring conversation. Thank you so much for, in the name of Seba, in the name of all the followers, and in the name of, in my name. And in the name of all the stories, Rosa, all the stories that we have told in the past and all the stories that we will tell in the future. Yeah, in the name of all those stories too. Bütün dinleyicilerimiz adına, Seyba adına, kendi adıma derken cümleyi karıştırdım ve şımardım. Sonra hikayeler adına, bugün anlattığımız ve gelecekte anlatacağımız hikayeler adına teşekkür ettik Su ile birbirimize. So, anything else you would like to add, Su? Oh, just how wonderful it is to spend time with people who love stories. Hikayeleri seven insanlarla bir arada olmak, zaman geçirmek ne kadar güzel. Bunu eklemek istedi. So I will close the thing right now. Hepinize çok teşekkür ediyoruz. Çok güzel bir konuşmaydı benim için. Burada Su'yla baş başa olmak, oradan gelen yorumları görmek ve sorulara cevap vermeye çalışmak çok güzeldi. Bir sonraki görüşmemiz gene Mayıs ayında. Bu sefer farklı bir anlatıcıyla olacak. Onu da yakında duyuracağız. Bizi takip ettiğiniz için, bu söyleşimize de katıldığınız için, yalnız bırakmadığınız için hepimiz adına, Seyba adına çok teşekkür ediyorum. İyi akşamlar.